Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Videonun kapağından, başlığından da görebileceğiniz gibi, hatta ekranın üstündeki yazıdan da görebileceğiniz gibi gün geçmiyor ki yeni bir ETS versiyon güncellemesi geldi. Bu sefer deneysel beta olarak getirmişler. Abi, hadi bak, bir önceki güncellemelerde şeydi. Güncelleme büyüktü. Ya diyorduk bunu hani 1.59 nokta bilmem kaç yapın öyle verin diyorduk. Bu artık iyice abartmışlar işi. 400 megabaytlık bir güncellemeyi 1.61 versiyon olarak yayınlayacaklar. Yani böyle bir şey yok. Tamam, şu anda deneysel beta bu ama abi bu kadar da olmaması gerekiyor. Bakın şimdi neler gelmiş. Hep birlikte göz atacağız. 472 megabaytlık bir güncelleme yaptı. 1.61 deneysel beta. Bu arada deneysel beta'ya nasıl geçiyoruz ya da betalara genel olarak nasıl geçiyoruz onu göstereyim. Şu anda tam sürümümüz 1.60, daha geçen hafta geldi 1.60 tam sürüm. Ondan önceki haftada 1.60'ın betası gelmişti. Bundan bir ay önce de 1.59 tam sürüm gelmişti. Artık yani aylığı da geçtiler, 2 haftada bir sürüm vermeye başladılar. Bu da neye sebep oluyor? Bizim indirdiğimiz bütün modlar çöp oluyor. İşte harita modları olsun, araç modları olsun, ne bileyim başka eklenti modları olsun, bunların hepsi çöp oluyor. Bütün indirdiğiniz her şey çöp oluyor. Özellikle Pro mod zaten eziyet, biliyorsunuz. Tek tek indirdiğiniz zaman, hani ücretsiz indireyim dediğiniz zaman tek tek indiriyorsunuz partları. Her part indirme arasında da 5'er dakika bir bekleme süreniz oluyor. Ve toplamda 17-18 tane falan şey indiriyorsunuz. Bütün haritaları indirdiğiniz zaman Pro modsun. Bütün yani bölgelerini indirdiğiniz zaman 17-18 tane indirme yapmanız gerekiyor. Düşünün yani. Şimdi nasıl yapıyoruz abi? Oyun Steam'de şöyle kütüphanede sağ klik yapıyoruz. Özelliklere geliyoruz. Buradan oyun sürümleri ve betalar bölümüne geliyoruz. Oyununuz tam sürüm 1.60 tam sürümdeyse şu seçilidir. Burada da şimdi deneysel beta 1.61 seçeneği var. Buna tıkladığınız zaman bende 472 megabaytlık bir güncelleme yaptı. Bunu güncellediğiniz zaman deneysel beta'ya geçmiş oluyorsunuz. Şimdi neler gelmiş? Şu, bakın, fonksiyon ekranlarının güncellemesini yeni versiyonda vermekten bıkmadılar ve bu deneysel betada da başka hiçbir şey yok. Sadece şu ekranların, şu küçük fonksiyon ekranlarının güncellemesini vermişler. Hepsini bir yere taşımışlar gibi düşünün. Bunu yeni bir versiyon güncellemesiyle verdiler. Şaka gibi, başka hiçbir şey yok gelen. Şimdi bakın okuyalım. Hem ETS hem ATS aynı anda geldi bu arada. Bilginiz olsun, ATS'de de deneyebilirsiniz. Denemek isteyenler var sanmıyorum ama denemek isteyenler varsa deneyebilirler. Şimdi ETS 2 ve ATS için 1.60 güncellemesi geçen hafta yayınlanmış olsa da gelecekteki güncellemeler için özellikler üzerinde şimdiden çalışıyoruz ve en iyi topluluğumuzdan olabildiğince çok geri bildirim toplamak istediğimiz için gerçek güncelleme yayınlanmasından çok önce iki yeni özelliğe odaklanan deneysel bir beta sürümü başlatıyoruz. Çok fonksiyonlu ekran ve oyun içi menü. Gelen tek şey bunlar. 2 tane. Doğru yaptığımızdan emin olmak için yardımınıza ihtiyacımız var. Abi sanki yani biz geri bildirimde bulunsak, bir şeyleri istesek yapıyorsunuz gibi. Hiçbir şey yapmıyorlar bu arada. Geri bildirimde bulunun. Hani şu eksik, bu eksik, bunun yapılması gerekiyor vesaire deyin. Yapmıyorlar. Burada hata varsa onları söylerseniz onları belki düzeltiyorlardır. Onu da dikkat ediyorlarsa, görüyorlarsa. Sanmıyorum onlara bile bakacaklarını ama kendi bildiklerini okuyorlar çünkü. Yukarıda da belirtildiği gibi bu sefer beta döngüsüne erken bir aşamadan başlıyoruz deneysel olarak. Çünkü bu 1.61 deneysel betayı verdiler. Bunun hemen arkasına 1.61 eksperimental beta değil de 1.61 beta getirecekler. Açık beta getirecekler yani. Ondan sonra 1.61 tam sürüm getirecekler bir de. Artık ne kadar sürede getirirler hiçbir fikrim yok. Bu sürümdeki incelik ve istikrar seviyesi tipik açık beta sürümlerimizle aynı düzeyde olmayabilir. Bununla birlikte topluluğumuzu geliştirme sürecine dahil etmenin önemini biliyoruz ve herhangi bir kusuru belirlememize yardımcı olması için erken aşamada geri bildirim toplamamız gerekiyor. Deneysel beta ile sadık oyuncular, ben en başta sadık oyuncuları, çünkü her betayı indiririm oynarım, deneysel de olsa normal de olsa, ama bunda oynanacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi direksiyon vesaire hiçbir şey de kurmadım o yüzden. Çünkü oynayarak göstereceğimiz bir yenilik yok. Sadece ekranda size gösterebileceğim oyun içerisinde
F1 tuşuna basacağım. Bunlar gelmiş diyeceğim. Bir de bir tuş daha ataması yapılacak artık. Onu göstereceğim. O kadar. Şimdi şu bölümü atlayalım. Çok fonksiyonlu ekran getirmişler. MFD Multifunction Display. Oyun içi sürüş arayüzünü ve araç sistemlerinin erişilebilirliğini iyileştirme vizyonumuzun bir parçasıydı. Amacımız oyun deneyiminize kesintiye uğratmadan veya onlarca tuş atamasını hatırlamanıza gerek kalmadan araç fonksiyonlarına doğrudan oyun içinde erişmenin daha birleşik ve sezgisel bir yolunu oluşturmaktır. Bakın ben niye bunu getiriyorlar, güncellemelere karşıyız vesaire gibisinden bir şey söylemiyorum. Verdiğim tepki şu. Bu tabii ki güncellemeler gelecek. Oyun yenileniyor, güncelleniyor. Sürekli aktif oluyor. Bu çok güzel bir şey. Her oyun keşke böyle olsa. Ki bazıları olmuyor biliyorsunuz zaten. Keşke her oyun böyle olsa ama şöyle bir sıkıntı var. Bu iki tane küçük 400 megabaytlık güncellemeyle gelecek olan bir eklentiyi 1.60 nokta işte şu an mesela tam sürüm kaç? 1.60.1.5 mi? 1.60.2 olarak bunu verebilirsiniz mesela. Bunu niye 1.61 deneysel beta diye bambaşka bir sürüm çıkartıyorsunuz ve bütün modları devre dışıya salıyorsunuz? Hayır diyorsanız ki arkadaşlar biz bu oyunda mod desteği istemiyoruz. Modcular bir şeyler yapmasın. Oyuna eklenti olmasın diyorsanız oyundan mod desteğini kaldırın olsun bitsin. Bu resmen modları çünkü baltalamak gibi oluyor bu şekilde yaptıkları zaman. Yani küçücük bir şeyi 1.60 nokta bilmem kaç diye sunabilecekleri şekildeyken 1.61 diye yeni bir sürüm bir çıkartıyorlar. Bütün kullanılan eklentiler, modlar, her şey direkt iptal oluyor. Çoğu iptal oluyor. Bazıları her sürümde çalışabiliyor. Etkilenmiyor çünkü. Ama çoğu harita modu, araç modu, işte ne bileyim ses modu olabilir. Grafik modları vesaire bunların hepsi devre dışı. Mesela benim kullandığım Snow Moon, çoğu kişinin kullandığı Snow Moon grafik modu değil de grafik filtresi gibi bir şey diyelim biz buna. Bu mesela şu anda 1.61 deneysel betada çalışmıyor. Güncel değil çünkü. Yapımcının bunu güncellemesi gerekiyor. Ne zaman günceller kim bilir. Şu an mesela oyuna geleyim şöyle. Oyun şu an Snow Moon devre dışı oyunun kendi grafikleri. Hiçbir ekstra bir grafik moduymuş, eklentiymiş hiçbir şey yok şu an oyunda. Sadece oyunun kendi orijinal grafikleri bu. Ultra seçenekler mevcut. 2K'da oynuyorum. 4K video çekiyorum. Full grafiklerde şu anda oyun böyle gözüküyor. Ama biz Snowmoon'u vesaireyi devreye aldığım zaman oyun bambaşka bir dünya oluyor. Bambaşka daha gerçekçi görselleri dönüyor. Çünkü oyunun altyapısı bu kadarını destekleyebiliyor. Daha fazlasını destekleyemiyor. O yüzden biz de ne yapıyoruz? Grafik modu ekliyoruz. Başka eklentiler koyarak oyunun görselini daha iyileştirmeye çalışıyoruz. Mesela. Hemen gelelim tekrardan buraya. MFD Multifunction Display yani çok fonksiyonlu ekran. Hem iç hem de dış kamera açılarından erişilebilen oyun içi bir arayüzdür. Buradan sürüş yardımları, aydınlatma kontrolleri, araç ayarlamaları, medya işlevleri, yolculuk bilgileri ve daha fazlası gibi çeşitli kategoriler ve araç sistemleri arasında hızlıca gezinebilirsiniz. Şimdi birazdan oyun içerisinde göstereceğim ben size onların hepsini. Şu bölümü en azından bir okuyalım. İkinci şeye geçmeden, özelliğe geçmeden. Bu özelliğin temel amaçlarından biri araç sistemlerine ve bilgilerine erişim sırasında yaşanan kesintileri azaltmaktır. Yani ESC'ye bas, oraya git, şuraya git vesaire gibisinden bu kesintileri devre dışı bırakıyor. Aracı kullanırken vesaireyi de tek tuşla bu kontrollere erişmenizi sağlıyor. Ve bunun için tuş atamaları yapmışlar ama bu fonksiyonu açmak için sizin bir tane tuş atamanız gerekiyor. Pardon, onu da yapmışlar. Pardon. Tab tuşu. Tab tuşuna basarak bu fonksiyon açılıyor. Ok tuşlarıyla da yön tuşlarıyla da bunu yukarı aşağı sağa sola yaparak menüler arasında geçiş yapıp alt menülere erişip alt menülerin kontrollerini sağlayabiliyorsunuz. Şimdi göstereceğim bunları. Bu özelliğin bir diğer önemli amacı da keşfedilebilirliği artırmaktır. Yıllar içinde ETS 2 ve ATS oyuncuların asla karşılaşamayacağı birçok işlev ve kontrol birikmiştir. MFD bu özellikleri bağlam içinde sunarak ve ilgili tuş atamalarını doğrudan menüde göstererek bu özellikleri bulmayı kolaylaştırır. Güzel bir şey. Özellikle klavyede oyun oynayanlar, mouse klavye desteğiyle oyun oynayanlar için güzel bir kolaylık. Hiç sıkıntı yok. Dediğim gibi güncellemeler gelsin, yenilikler olsun, bir şeyler yenilensin, güncellensin, yeni eklentiler oluşturulsun, yapılsın, oyun hep aktif olsun. Ama bunları oyunu baltalamadan, oyun sürümlerini baltalamadan yaparsanız abi daha iyi olur. Her güncellemede sürekli bunu söylemekten artık sıkıldık. Çünkü her güncellemede böyle ufak tefek şeyleri
yeni bir versiyon olarak sunmaları adamı bıktırıyor. MF'de özelleştirilebilir gezinme kontrolleriyle klavye fare direksiyon ve kontrol cihazı hem PC'de hem de gelecekte konsollarda, daha konsollar hala gelmedi, ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Çok yorumlara yazan arkadaşlarımız oluyor. Gerçekten bilmiyorum. Zaten bizlere öyle bir şeyi açıklamıyorlar. Hani atıyorum 1 yıl sonra gelecekse 1 yıl sonra bakın getireceğiz. Yayıncılar bilginiz olsun ama çaktırmayın falan demiyorlar. Yani hiçbir bilgi vermiyorlar o konuda. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için bilgiyi burada bulabilirsiniz. Bu arada Steam'de bu sayfaya gelip sayfayı Türkçe diline çevir deyip sizler de bu şekilde Türkçe bir şekilde okuyabilirsiniz isterseniz. Şimdi bunu gösterelim. Şu oyun için menü ikinci bir özellik olarak getirdiler. Şimdi oyuna bir gelelim. Oyunda bu özellik tab tuşuna atamışlar. Tab tuşuna bastığınız zaman karşınıza bakın böyle bir ekran geliyor. Hatta bunu araç içerisinde gösterelim. Şöyle yapalım. Dörtleri kapatalım. Şimdi tab tuşuna bastığımız zaman böyle bir ekran geliyor. Bu ekranı da ok tuşlarıyla sağa sola bakın. Üst menüler var şurada. Koltuk, kabin, aydınlatma ayarlarıyla alakalı. Artık şu yok arkadaşlar. Sadece F1 tuşu var. F1 tuşundan buralara ulaşabiliyorsunuz. Bundan sonra F4, F6 widget'lar yine aktif. F4, F7 bu tuşların hiçbirisi artık yok. Zaten bunu anlatacağız yani. Bakayım. F1 tuşuyla erişebilir. Oyun menüsü 2 rol üstleniyor artık. F4 ve F7 tuşları birleştirildi. Bundan sonra F4 ve F7 tuşları kullanılmayacak. Aktif değil şu anda. Bilginiz olsun. Şimdi o ilk bahsettiğimiz özelliğe gelelim. Şimdi burada tab tuşuna bastığımız zaman ve ok yönleriyle şöyle yönlendirdiğimiz zaman mesela birinci seçenekte kabin, aydınlatma ve aydınlatma ayarları bölümü geliyor. Buradan da alt ok tuşuna bastığımız zaman hemen aşağıya geçiyoruz. Bakın şöyle alt üst oklarla şöyle aşağı yukarı yapabiliyoruz. Bir alt menüye geçtiğimiz zaman da buradan böyle sağ sol ok tuşlarıyla da bunların arasına geçiş yapabiliyoruz. Mesela kabinde silecekleri buradan sağ sol yaparak wipers, bunlar daha Türkçe'ye tam sürümde dönecektir. Şimdilik İngilizce olarak geliyor. Buradan silecek kademelerini buradan ayarlayabiliyoruz. Sağ sol cam açmayı buradan yapabiliyoruz. Basılı tuttuğumuz zaman direkt otomatik açıyor. Yine ondan sonra basılı tuttuğumuz zaman otomatik kapatabiliyor. Yine aynı şekilde sağ cam içine geçerli. Koltuk ayarları. Buna şöyle bastığımız zaman koltuk ayarları bölümü geliyor. Buradan işte görüş açılarını, koltuğun ileri geri sağa sola kafa hareketleri, direksiyon uzaklığını ayarlayabiliyoruz. ESC'den tekrar geri yapabiliyoruz. Ayna ayarları. Yine buna bastığımız zaman ayna ayarlarını yapılandırabiliyoruz. O menüye geliyor. Ondan sonra hemen şuradan bir alt başlığının lights bölümü, aydınlatma bölümüne geçtiğimiz zaman buradan park lambalarını açıp kapatabiliyoruz. Kısaları uzunları açıp kapatabiliyoruz. Tepe lambalarını açıp kapatabiliyoruz. Ve buradan dörtleri açıp kapatabiliyoruz. Aydınlatma ayarları seçeneği geliyor. Otomatik kısalar modunu açıp kapatabiliyoruz. Otomatik uzunlar modunu açıp kapatabiliyoruz. Tepe lambalarının modunu açıp kapatabiliyoruz ama bu niyeyse çalışmıyor. Bunları açsak bile çalışmıyor ve bütün aydınlatmalarım açık olduğu şekilde çalışmıyor. Ben bunun geri bildirimini yaptım. Bu çalışmıyor diye. Geri bildirimlerinizde hata görürseniz F11 tuşuna bastığınız zaman buradan geri bildirim yapıp raporlayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Herhangi bir hata vesaire görürseniz. Direksiyon, bakın buradan koltuk görseli vardı. Buradan bu ayarları yapıyorduk. Burada da bir direksiyon görseli var. Burada da cruise kontrolün ayarlarını yapabiliyorsunuz. Hareket halindeyken bunların hepsini yapabiliyorsunuz. İlla durmanıza gerek yok. Oyunu durdurmuyor. Hareket halinde aracı kullanırken vesaire bunların hepsini bu şekilde kısa yol tuşuyla yapabiliyorsunuz. Asıl getirilen amaç zaten bu. Buradan işte hız arttırmanın kademelerini ayarlayabiliyorsunuz. Hız sabitlemenin toleransını ayarlayabiliyorsunuz. Buradan mesela yokuş aşağı inerken mesela bunu 10 yaparsanız 90'a sabitlediyseniz araç 100'e kadar çıkıyor. 100'den itibaren retarder çekmeye başlıyor. Ama bunu 0 kilometre yaparsanız
90'ın üstüne hiç çıkartmamaya çalışıyor. Arkadaki yükün ağırlığına bağlı. Hiç çıkartmamaya çalışıyor. Aktif retardar motor freni hepsini devreye sokarak hep 90'da sabit tutmaya çalışıyor. Mümkün olduğunca. Adaptif cruise kontrolün öndeki araçla olan mesafe ayarı bu da. 20 metre, 30 metre, 40 metre ya da bunu devre dışı bırakabiliyorsunuz gibi. Fren ve retardar bölümü burada. Otomatik motor frenini devreye alma, devreden çıkartma. Motor freninin kademesini ayarlama. Acil fren sistemini sadece araçlar tam tespit ve devre dışına alıp kontrol etme yani. Otomatik retarderi devreye alıp çıkartma ve retarder kademelerini burada ayarlayabiliyorsunuz. Navigasyon parametrelerini gösteriyor. Buradan navigasyon ekranındaki kullanılabilir parametreleri 3 tane ise bu araçta 3 tane, 2 tane ise 2 tane. Bunların hepsini açıp kapatmaya yarıyor. Ekranın aydınlatmasını buradan bakın ayarlayabiliyorsunuz. Navigasyon zoom modunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra tekrar bir üst panel daha geldik. Buradan sürüş asistanlarını ayarlayabiliyorsunuz. Şeritte tutma, şeritten çıkma, bunu devre dışına alabiliyorsunuz vesaire gibi. Sensörleri açıp kapatabiliyorsunuz. Yağmur sensörünü açıp kapatabiliyorsunuz. Tır asistanı, araç asistanına da traction kontrolü açıp kapama, işte anti fren, ABS sistemini açıp kapama, yokuş kalkış desteğini açıp kapama, otomatik diferansiyeli açıp kapatma, diferansiyel kilidini açıp kapatma gibi bu seçenekleri yapabiliyorsunuz. Aks ve süspansiyona geldiğimiz zaman otomatik aksı aktif edip kapatabiliyorsunuz. Ön aks, arka aks kontrolünü buradan yapabiliyorsunuz. Artık bunlara ekstra bir tuş atamadan da buradan yapabilirsiniz isterseniz. Çünkü bazen artık klavyede tuş kalmıyor. Atacak tuş kalmıyor. Direksiyon, buton box vesaire kullanıyorsanız hadi onlara atıyorsunuz. Yanınıza klavye koyuyorsunuz. Ekstra bir şeyler koyuyorsunuz. O destekle birazcık çoğaltabiliyorsunuz tuş fazlalığını ama sadece klavye mouse'la oynayanlar için artık klavyede hiç tuş kalmadı. Gerçekten tuş kalmadı yani. Bunları bu şekilde artık detaylı bir şekilde kullanabilirsiniz isterseniz. Dorse ve süspansiyon ayarlarınızı yapma menüsü var. Bunları buradan işte aksları ayarlayabiliyorsunuz. Süspansiyonu ayarlayabiliyorsunuz. Dorseyi ayarlama ekranına gelebiliyorsunuz vesaire. Buradan radyo bölümünü detaylı ayarları var. Müzik çalar, radyo yayını, oyun radyosu gibi hepsinin arasında böyle kısa yol seçeneği yapabiliyorsunuz. Oyun radyosunu dinlemek isterseniz buna geliyorsunuz işte. Müzik çalarınızı açmak isterseniz belgelerimize attığımız müziklerimiz varsa onlara geçiş yapmak için bunu seçiyorsunuz. Normal oyunun yine belgelerdeki online radyo dosyası attıysanız onun yayınına geçmek için vesaire bunları arasına geçiş yapabiliyorsunuz. Audio player'ı açıp kapatabiliyorsunuz. Oynatma listeniz varsa buradan onların arasına geçiş yapabiliyorsunuz. Volümünü açıp kapatabiliyorsunuz. Loop aktif olduğu zaman loop'u açıp kapatabiliyorsunuz gibi. Ondan sonra buradan oyunun nasıl diyeyim, kilometre sayacını sıfırlama, bunları takip etme vesaire gibi. Buradan sıfırlamayı yapabiliyorsun mesela basılı tuttuğunuz zaman şöyle. Sıfırlanmış oluyor gibi. Ondan sonra bir de servis menüsünün kısa yolu da burada. Servis menüsünün kısa yolu işte yola çek, servise götür, acil yakıt hizmeti al, dorseyi park et gibi. Bu kısa yolları da buraya eklemişler. Bu menü bu kadar. Başka ekstra bir şey yok. Bu menü artık araç kullanırken tamamen oyunu durdurmadan, ESC'ye basmadan, ne bileyim işte F4 menüsünü açmadan, F7 menüsünü açmadan araç hareket halindeyken, aracı kullanırken hiç oyundan kopmadan direkt bunları yapmanıza yarıyor. Bu da otomatik olarak tab tuşuyla geliyor ve ok tuşlarıyla da yönlendirme yapılıyor. Bilginiz olsun. Şimdi tekrardan ikinci oyun için menü bölümü gelmiş. Bir de buna da güncelleme gelmiş. Oyun içi menü oyunculara temel işlevlere anında erişim sağlayan, ekranın üst kısmında kompakt bir yatay çubuk olarak sunulan yeni bir hızlı erişim arayüzüdür. Bu zaten gelmişti. Buna ek bir şeyler eklemişler. İşte dediğim gibi artık sadece F1 tuşuna bağlı bir şekilde geliyor. Artık F4, F7 bunların hepsi iptal. Sadece F1'e bastığınız zaman bu menülerin hepsi açılıyor ve alt kategoriler çıkıyor. Onları da göstereceğim. Yeni tasarımda F1 tuşuyla erişilebilen oyun için menü iki rol üstleniyor. Yani F4 ve F7
tek bir tuşa F1 tuşuna atanmış oluyor. Hem yalnızca kendisine özgü işlevlere erişim sağlıyor hem de daha önce F4 ve F7 tuşlarıyla erişilebilen seçili işlevlere hızlı erişim koruyor. Daha önceden de F1'e zaten bir şeyler gelmişti ama F4, F7 de aktifti. Bunlara ekstradan iki tuşu iptal edip tek tuş ve alt kategori şeklinde eklemişler. Oluşturmuşlar yani. Oyun içi menü artık daha önce F1, F4 ve F7 tuşlarına dağılmış olan özellikleri bir araya getirerek önemli sistem ve oyun işlevlerine daha hızlı erişim sağlıyor tek tuşla. Bu çubuktan oyuncular kontrollere, fotoğraf moduna, widget seçeneklerine, widgetler için yine F6'ya basabiliyorsunuz ama hizmetlere, araç ayarlamalarına ve hızlı bilgi menüsüne hızlıca erişebilirler. Tek oyunculu modda oyun içi menüyü açmak oyunu duraklatacaktır. Şimdilik konvoyda sürüş yaparken oyun içi menüye erişilemeyecek. Ancak oyuncuların çok oyunculu modda sürüş yaparken menünün bazı işlevlerini kullanabilmeleri için yollar araştırıyoruz. Evet, çok oyunculu modda zaten böyle bir şey olmaz. Öndeki araç mesela giderken bir anda F1'e bassa adamın oyunu duracak, araç olduğu yerde duracak ve siz arkadan patlatacaksınız bu adama. O yüzden onun için farklı şeyler arıyorlarmış yani. Mesela bazı şeyler çalışamayacak gibi. Unutmayın ki bu özellikler her ikisi de henüz geliştirme aşamasındadır ve hem dahili hem de harici testlerden ve uyarlamalardan geçmektedir. Bu nedenle nihai sürümden önce bunları iyileştirmemize yardımcı olmak için geri bildirimleriniz çok önemlidir. Bu yeni eklemelerden keyif alacağınızı umuyoruz ancak lütfen unutmayın bu sadece deneysel bir beta sürümü vesaire vesaire vesaire. Burada da işte nasıl yapacağınızı anlatıyor. Ben zaten videonun başında nasıl deneysel beta'ya geçeceğinizi göstermiştim. Tekrardan tam sürüme geçmeniz için hani Trackers MP oynuyorsanız betalarda çalışmıyor çünkü biliyorsunuz. Tekrardan tam sürüme geçmeniz gerekiyor Trackers MP için. Zaten küçük bir boyutu var. Deneyip tekrardan oraya geçebilirsiniz. 470 MB'lık bir güncelleme yani. Şimdi bu özelliği de gelelim. F1 özelliğine de gelelim. Artık F4, F7 menüleri iptal. Oraya bassam da hiçbir şekilde gitmiyor artık. F1'e bastığımız zaman bu menü zaten vardı. F4 ve F7 menülerini buraya alt kategori olarak eklemişler. Resim tekrardan F1'de bastığınız zaman da aynı işlevi görüyor. Sadece mouse'la basmanıza yarıyor. Başka hiçbir özelliği yok. Kontrolleri buradan sadece görmenize yarıyor. Buradan hiçbir şey değiştiremiyorsunuz. Yine ESC menüsünden ayarlardan tuş atamalarını değiştirmeniz gerekiyor. Hangi tuşları atadıysanız buradan unuttuysanız buradan kısa yoldan görmenizi sağlıyor sadece bazı eylemleri. Fotoğraf moduna buradan erişebiliyorsunuz. Widget tercihleri buradan açabiliyorsunuz ama bunu zaten F6'ya bastığınız zaman da açabiliyorsunuz. Bunu yine F6'dan iptal etmemişler nedense. F4, F7'yi iptal etmişler ama F6'yı iptal etmemişler. Onu anlamış değilim. Bunu da aslında F6'yı da iptal edebilirlerdi. En azından bir tuş açık olurdu oyunda. Ya yine kendiniz yapabilirsiniz tabii bunu. F6'yı widget'ları iptal edip kendiniz kafanıza göre başka bir araç özelliğini ekleyebilirsiniz. Servis modu F7'deydi biliyorsunuz. F7'den böyle alt kategoriler şeklinde koymuşlar. Servis seçeneğine böyle monsa üstüne geldiğiniz zaman servise götür, yola çek, acil yakıt hizmeti ve dorseyi park et gibi seçenekler geliyor. Onun dışında araç özellikleri işte koltuk ayarı, dorse ayarı, ayna ayarları bunları yine bir alt kategori yapmışlar. Bunlar da F4 tuşundaydı biliyorsunuz. Yani şu F7 idi, şu F4'tü. F7 ile F4'ü buraya eklemişler ve alt kategori oluşturmuşlar. Quick Info zaten F1'deydi. Buradan görebiliyorduk bunu. Burada işte iş detayları, dorseye aldığınız işin detaylarını görebiliyorsunuz. Ağırlığıymış, mesafesiymiş, kaç para kazanacağımış, kaç saatte teslim edileceğiymiş, kaç saat kaçta yani tahmini teslim edileceği vesaire gibi o detaylar yazıyordu. Aldığınız yükün hasarı burada gözüküyor. Dorse hasarı, araç hasarı burada gözüküyor. Yük aldığınız zaman o da ekleniyor ekstra buraya. Şu an yükümüz olmadığı için o gözükmüyor. Yerel mevzuatlar bulunduğunuz ülkenin işte şehir içi, şehirler arası bölünmüş yol, otoyol, zorunlu farları vesaireyi gösteren. Biz şu anda Finlandiya'da olduğumuz için oraya ışınlanmıştım ben. Onun özelliklerini gösteriyor. Türkiye'ye ışınlanırsanız Türkiye'deki yol özelliklerini gösterecek falan filan gibi. Bu menüde bu. Yani gördüğünüz gibi oyuna 470 MB'lık sadece F4 ve F7 tuşlarını F1'e taşımışlar. Şu şekilde. Ve Tab tuşuna da bunları koymuşlar. Bu çok güzel bir özellik. Dediğim gibi klavye mouse kullanıcıları için çok kolaylık olacak bu. Çünkü aracı sürerken hiç durdurmadan ESC menüsüne gelmeden vesaire daha fazla tuş mesela kalmamıştır artık.
buradan atayamadığı tuşları kontrol edebileceği bir şekilde mesela bunları kullanacak arkadaşlarımız bu saatten sonra. Ama bu 1.60 nokta bilmem ne diye bir sürümde getirip yapabilirlerdi. 1.61 beta olarak, deneysel beta olarak, yani bunu bir üst sürüme gelecek şekilde ayarlamışlar. Ne diyelim, ellerine emeklerine sağlık yani. Modçulardan bol bol laf yeme garantili diyorum ben. Açıkçası yani. Resmen modçulardan açık açık laf yeme sürümü yani. Çünkü bir hafta önce 1.60 tam sürüm geldi. Aradan bir hafta geçti geçmedi. 1.61 deneysel beta getirdiler. Eminim bir hafta sonra 1.61 beta getireceklerdir. Ondan da bir hafta sonra 1.61 tam sürüm getireceklerdir. Bütün indirdiğimiz her şey yine çöp olacak. Modçular yeniden güncelleme moduna geçecek. Bizler işte Promos'u indirdiysek, Promos ne zaman 1.60'a çok hızlı güncellenmişti. Çünkü oyuna hiçbir, yani haritaya hiçbir yenilik koymadılar. Sadece versiyon güncellemesi yaptılar, sundular. Adamların belki 10 dakikasını aldı bunu yapmak ama bizim için bir günümüze mal oldu mesela. O 18 tane 20 taneye yakın dosyayı indirmek. Ne diyelim? Hayırlı uğurlu olsun. Yani oyuna oynanacak bir özellik gelmediği için herhangi bir oynanış videosu bugün yapmadık. Oynanış videomuzu yine ben oyunu 1.60'a çekeceğim. Tam sürüme çekeceğim. Çünkü bütün modlarım 1.60'a göre ayarlı şu anda. Promos olsun, işte Türkiye haritası modları, otobüs modları vesaire. Bunların hepsi şu anda 1.60 tam sürümde çalışıyor. Daha yeni güncellendi. Daha onları çekemeden 1.60 tam sürümde bir video çektim. Hemen bu geldi zaten. O yüzden 1.60 tam sürümden oynanış videolarımıza bundan sonraki videolardan itibaren devam edeceğiz. Ta ki 1.61 beta'ya belki yenilik, bir şey, kullanılabilir bir yenilik eklerler. O zaman deneriz. Ama 1.61 normal düz betayı getirdikleri zaman, bu konuda hiçbir değişiklik olmazsa ben tekrar 1.60 tam sürümden devam edeceğim. Ta ki 1.61 tam sürüm gelene kadar. Onun dışında 1.60 tam sürümden biz devam edeceğiz yolumuza. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.